Herkese merhaba, ben Muratcan. Bu videoda sizlerle Instagram'da gelişiminizi engelleyecek bütün notlarımı sizlere paylaşıyor olacağım. Gelin birlikte bu videoda bunları bir işleyelim. Evet, ilk noktamız linklerimiz. Şimdi eğer siz bir fenomenseniz, siz e-ticaret firmanız varsa ve mutlaka şu profildeki linki bulunduruyorsunuzdur büyük ihtimalle. Fakat bu sizin aslında müşterinizi ve takipçinizi düşürüyor. Neden düşürüyor? İşte şuradan örnek vereyim. Şimdi yan tarafta açtığım seçeneklerde bir web sitesine girecek ya da Instagram adresi yazdım buraya. Bu Instagram adresine tıkladığında doğal olarak tekrar hesaba giriş yap diyecek veya Facebook'a yönlendirdiğiniz bir grup varsa yine Facebook'a giriş yap diyecek. Halbuki müşteri veya takipçiniz bunu bir giriş yapayım mı tekrardan düşünecek açıkçası. Kendini bu tür şeylerden dolayı, yani bu tür zaman kayıplarından dolayı müşteri kaybediyor olabilir. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz mu? Biz buradaki linke standart link, bizim oluşturmamız gereken deep link. Deep link ne? İşte şurada gördüğünüz üzere benim YouTube kanalıma direkt giriş yapıyorsunuz. Yani YouTube uygulamasına direkt açıyor ve otomatik bir şekilde direkt izleyebiliyor. Bunu isterse link, isterse e-ticaret firmanızda aynı şekilde yapabilirsiniz. Peki nasıl yapacaksınız? İşte çok kolay. Dediğim gibi şuradaki linkten kayıt olma işlemini yapıyorsunuz ve linkinizi yazıyorsunuz ve size kısa bir link veriyor. Bunu da nereye kullanmak istiyorsunuz? Profil linkinize yazıp doğal olarak deep linkiniz oluşmuş olacak. Evet, ikinci ise storylerimiz sessiz. Pardon, bu böyle anlaşılmasın. Storylerimiz sessiz. Niye sessiz? Birçok kullanıcı telefonunu sessiz kullanmakta. Birçok bildirim geliyor, birçok uygulama kullandıkları için. Bunun ne alakası var diyeceksiniz. Hemen şuradan açıklayayım. Şimdi eğer bir story gezdiğinizde, eğer telefonunuz kısıksa, eğer bir de Instagram'ın bug'ı varsa, doğal olarak genellikle oluyor bu. Şimdi böyle bir şeyde ne yapıyor kullanıcılarımız? Geçiyor. Hızlı bir şekilde geçiyor. Yana kaydırıyor, hızlı bir şekilde kaydırıp geçebiliyor. Peki biz bunu nasıl durduracağız? İşte ben burada bunu anlatacağım size. Biz onları durdurmamız için kesinlikle storylerimizi onları anlatır bir şekilde küçük bir yazıyla geçmemiz gerekiyor. Atıyorum, karşılaştırmasını yapalım. Şimdi atıyorum böyle bir story izlediniz. Doğal olarak bir şey anlamayacaksınız. Çünkü sessiz. Ama eğer ben sessiz bir kullanıcıya böyle bir metin gösterirsem, benim metnime hızlı bile geçse bile onun benim ne anlatmak istediğimi görmüş olacak. Siz de mutlaka storylerinizde bu şekilde yaparsanız storylerinizi geçse bile ne paylaştığınız hakkında bilgi sahibi olacak. Üçüncü maddemiz çift etkileşim çağrısı. Evet, beğeni bu tür şeylerden bahsetmiyorum, yanlış anlamayın. Eğer bu postu beğendiyseniz çift tıklayın. Bu post hakkında ne düşünüyorsanız yorumlar kısmına yazın. Evet, bu ilk etkileşim çağrımız. Peki biz bu ikinci etkileşimi niye yapıyoruz? Biz bir posttan en çok verimi almaya çalışmamız lazım. Daha çok etkileşim almamız lazım. Eğer bir fenomenseniz, eğer bir e-ticaret firmanız varsa mutlaka bunları yapın. Şimdi ilk etkileşim çağrısını yaptıktan sonra ikinci etkileşim çağrısı ne diyeceksiniz? Ben yan tarafta gösteriyorum. Benim bir postum var. Bu postun içinde ilk etkileşimi yazmışım. İkinci etkileşim olarak kanalıma yönlendirmişim. Profilimden gidebilirsiniz demişim. 48 saat içerisinde ana sayfamızda bulunduran, yani bir post 48 saat içerisinde birçok takipçimiz, bizi takip eden takipçilerimiz tarafından görülmesi ve 48 saat sürmekte. Bunu biz maksimum etkileşim sağlamamız için, eğer bu gönderimizi okuyor ve gönderimizi mutlaka okumuyor diyemiyorum. Okuyan var, bunları iyi bir şekilde değerlendirin. Bu şekilde sizin hem postunuzu beğenecek hem de siz kendinize bir trafik almış olacaksınız. Evet, dördüncü öne çıkarılan storyler. Ne diyeceksiniz bu? Evet, belki de biliyorsunuz öne çıkartmalar. Evet, ne kadar gereksiz ya da ne kadar saçma diyebilirsiniz. Fakat öyle bir konusu var ki açıkçası çok iyi dinleyin, Instagram buna çok dikkat ediyor. Öne çıkarılan storyleri bulundurulan hesaplar %20 ile %30 civarında trafik kazanmasını daha ön plana çıkarıyor. Yani kısaca Instagram sizi öne çıkartmaya çalışıyor algoritmasında. Şimdi bunun biz niye yapmamız gerekiyor? Örnek bir
konuşma yaptınız, storylerinizde önemli bir duyuru yaptınız. Bunları storyleriniz öne çıkarılanlar kısmına, benim şurada wallpaper var. Ben de yakında sizden gelenler gibi bir şey bulunuyor. Ben de öyle yaptım. Sizden gelen yorumları sabitliyorum. Ama soru cevaplarınızı da yapabilirsiniz. Bunları kullanın. Ve maksimum, eğer 5'ten fazla yapmayın. Çünkü büyük ekranlarda 6 tane öne çıkarılan gözüküyor. Siz maksimum 5 tane kullanmaya çalışın. Tabii ki de minimumu demiyorum. Minimum 1 ama siz minimum 2 olarak kullanmaya çalışın. Ve bunların mutlaka ikonlarıyla olsun. Ben şu an açıkçası kendi storylerimde bu şekilde yaptım. Siz de kendinize uygun ikon tasarımlarını yapıp böylelikle daha güzel bir görünüm sağlayabilirsiniz. Ve doğal olarak siz de öne çıkarılanlar yaparsanız Instagram sizi daha çok öne çıkaracak. Peki şunu diyeceksiniz, neden beni tekrardan çıkarıyor? Çünkü siz daha çok içerik üreticisiniz. Sizin profilinizde daha çok geçirecek alanlar var. Doğal olarak sizi önermesi daha kolay. Şimdi çok lafı uzatmadan diğer maddemize geçelim. Diğer maddemiz büyük şirketler veya fenomen sayfaları için. Gerçi sizin bunu büyük fenomen olmadığınız için de söyleyebilirim. Küçük fenomenler için de geçerli. Yeni bir içerik sayfası için de geçerli. Sizin yapmanız gereken ise çift filigran kullanmak. Çift filigran ne? Şimdi doğal olarak bizim her attığımız içerik, benim kendi ajansımda attığım içeriklerin filigrantı çifttir. Çünkü niye? Çalınabiliyor. Çalındığı için biz bunlara önlem almamız gerekiyor. Ve niye önlem alıyoruz? Önlem almaktan bu benim gelişimi nasıl etkileyecek diyeceksiniz. Çok önemli. Sizin içeriğiniz çalındığında, eğer isminiz hala çalınamaz halde, silinemez haldeyse, eğer bir ismini oluşturduysanız, orada yine sizin isminiz yazdığı için doğal olarak sizin trafiğiniz olacak o posttan, çalsalar bile böylelikle kimin yaptığı olayı çıkacak içeriğinizin. İşte bunu nasıl yapacağım derseniz, işte ben örnek olarak kendi logomu aşağı kısma koydum. Ve üst kısma da ya da herhangi bir tarafına da şeffaf bir şekilde, yine görünür bir şekilde örnek olarak gösteriyorum. İşte siz de böyle yaparak çift filigran ve bu postunuz çalınsa bile doğal olarak sizin olduğuna dair bilgi sahibi olacak. Eğer farklı bir kişiler görürse sizin profilinizi araştırarak bulacaklar. Evet, diğer bir maddemiz ise işte bunu çok dikkat edin. Birçok kişi hani kopyalayarak içerikte yapıyor. Bunu bir önceki maddemde değinmiştim. Fakat bu içerikleri kopyalayarak yaparsanız, mesela atıyorum Instagram'la ilgili bir kopyalama programımız var. Atıyorum bir gönderiyi indirip siz kendi profilinizde paylaştığınızda o kişinin profilinin linki bulunur. Yani ismi yazar. Siz de bunu etiketlemeniz lazım. Amaç burada etiketlemek. Eğer birisinden içerik alıyorsanız, atıyorum bu büyük hesaplar olsun ya da atıyorum bu fotoğraf olsun, atıyorum bu benzer şeyler olsun işte. Burada yapmanız gereken şey, storylerinizde de aynı şekilde o kişiyi etiketlemek. Evet, o postu alıp koymanız okey ama ona trafik elde etmeniz gerekiyor. Yani o kişiyi trafik elde ederseniz sizin etkileşimi bulundurduğunuz için sizin profiliniz de artacak etkileşimi. Yani sizi Instagram önerecek. Onun için ne yapmanız gerekiyor? İşte post paylaştıysanız o kişiyi etiketleyin. Eğer story attıysanız ekstradan onu etiketleyin. Direkt gönderiyi alıp paylaşmayın. Eğer hesap geliştirmek istiyorsanız bu maddeleri kesinlikle ve kesinlikle yapın ve sonuçları kesinlikle ve kesinlikle 1-2 ay içerisinde istikrarlı bir şekilde yaparsanız mutlaka hesabınız büyümeye başlayacak. Şimdi bu tür içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız mutlaka beğenmeyi, eğer kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan kırmızı butona basarak abone olabilirsiniz. Dediğim gibi aklınızda sorular varsa yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.